Renault 9, kendi zamanında Fransa'da en çok satan modeller arasında olması nedeniyle hem marka tarihinde hem de genel olarak Fransız otomotiv endüstrisinde büyük önem taşır. Aslında aracın kökenine dönmek için 70'li yılların sonuna gitmek gerekir. Renault'un o dönemde PSA grubu ile ilişkilerini koparması, B segmenti için yeni bir model geliştirilmesini zorunlu hale getirir. Bu amaçla Citroen tasarımcısı Robert Opron ile temasa geçilir ve o zamanlar L42 projesi olarak bilinen projenin şekillendirilmesinden sorumlu ekibe, Christian Martin'in teknik yönetimiyle birlikte liderlik etmek üzere görevlendirilir. Böylece Fransız otomobil üreticisi Renault, 1981-1989 yılları arasında üretim bandından L42 kodu ile bilinen kompakt sınıftaki Renault 9 aracının üretimini gerçekleştirir. 1982'de 52 Avrupalı otoriter tarafından Opel Ascona C ve Volkswagen Polo'nun önünde yılın otomobili seçilen Renault 9, 4 kapılı sedan bir araç olarak piyasaya sürülür. Petrol krizinden sonra ekonomik olması ön planda tutulan model, global bir model olma yolunda hayata geçirilmiş bir proje olarak karşımıza çıkar. American Motors Corporation işbirliği ile geliştirilen araca, aslında ilk etapta Amerika'da satılması amaçlanarak McAdam Star, Amerika'da üretilen modeline de Alliance adı verilir. Kaldı ki otomobil Amerika pazarına ve diğer pazarlara hızla yayılır ve beğeni toplar. Hatta Motor Trend dergisi de modeli 1983 yılında Amerika'da yılın otomobili ilan eder. Renault 9'un üretiminde o dönemin üst teknolojisi kullanılır, yani Computer Aided Design yardımıyla kaliteli bir otomobil üretimi hedeflenir. Renault 9'un ilk temelleri 1977 yılında atılmış olup, araç 14.5 milyon saatlik çalışma ve test, 130 motor versiyonu, 44 prototip model, 2.2 milyon kilometrelik prototip kullanımı ve 500 kişilik bir ekip çalışmasından sonra ortaya çıkar. İlk olarak 1981 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan modelin, Avrupa pazarı için orta sınıf bir otomobil olması hedeflenir, böylece düşük maliyeti ve az yakan bir aile arabası almak isteyenlerin tercihi olabilecektir. Ekonomik olan model bu sayede global bir model olma yolunda ilerler ve 9 farklı ülkede aracın üretimi gerçekleştirilir. Renault 9 farklı ülkede 1981-2000 yılları arasında üretilir. Menşei olan Fransa'da 1989'da bantlara veda eden model, Arjantin, Kolombiya, Tayvan ve Türkiye'de 90'lı yılların sonuna kadar bantlarda kalmaya devam eder. Renault 9 ilk olarak piyasaya çıktığında Cleon benzinli motora sahiptir ve Renault'un birçok modelinde kullanılmış başarılı bir motor olarak da karşımıza çıkar. 140 farklı varyasyonla denenen motor, Renault 9 için gerek ekonomi, gerek performans anlamında uyumlu bir motor olur. 1981'de piyasaya çıktıktan sonra birçok farklı varyasyonla ve isimle çeşitli ülkelerde satılan aracın en baz versiyonu C ile isimlendirilir. 1983'ten sonra F tipi yeni motorlar da bazı versiyonlarda kullanılır. 1985'ten itibaren Renault 9'a turbo versiyonu da eklenir. Performansı Renault 9 turboya zamanın kompakt sedan segmentinde özel bir statü kazandırır. Böylece model 105 beygir gücüne çıkarılır ve dikkate değer bir performans sağlayan Garrett T2 turbo şarj ile aracın maksimum hızı saatte 184 km'ye ulaşır. 1986'da Renault 9, arabanın ön tarafının revize edildiği bir makyajdan geçirilir. Aracın karakteristik özelliği olan küçük dikdörtgen ikiz farlar yerini daha büyük ve hafif eğimli bireysel farlara bırakır ve ek olarak ön dönüş sinyalleri tampondan farlara taşınır. Ayrıca arka lambalar karartılır ve arka plaka tampona taşınır. Özellikle 1992 yılında Kolombiya'da 90'lı yıllardaki ekonomik açılıma bir yanıt olarak Renault 9'un versiyonları Brio, Super ve Maximo isimleriyle yeniden dönüştürülür. Renault 9'un ülkemizdeki geçmişine baktığımızda ise Renault 12'den sonra Oyak Renault'un ikinci ürettiği model olma özelliğine sahip olduğu görülür. Renault 9, 1981'de Fransa'da hayata merhaba dedikten 4 yıl sonra ülkemizde üretilmeye başlanır. Bir söylentiye göre Renault 12'den sonra Renault 18 modelini Türkiye'de üretme düşüncesi vardır, ancak sonradan bu fikir Renault 9'un üretme kararı alınarak değiştirilir. O dönem yapılan lansmanda özellikle yakıt tüketimi çok fazla vurgulanır. Kaldı ki rakip modellerin yüksek tüketimleri onu ön plana çıkarmak için yeterli olur. 1 Nisan 1985'te satışa sunulan Renault 9 GTL,
diğer adıyla Fransız Renault 9, OYAK Renault'un Bursa fabrikasında montajlanır ancak birçok parçası Fransa'dan ithal edilen bir model olur. Fakat yıllar geçtikçe aracın üretimindeki yerli parça oranı artar. 1986 yılında ülkemizde üretilen ilk dizel otomobil olma özelliğine sahip Renault 9 GTD modeli daha çok ticari amaca yönelik pazara sunulur. 1987 yılında ise GTL'nin bir düşük donanım seviyeli modeli olarak GTC modelinin lansmanı yapılır. Daha düşük maliyetli olan model, daha uygun fiyatla sunularak Renault 9'un piyasada avantaj yakalamasını sağlar. 1988 yılına gelindiğinde OYAK Renault harf uzantılarından vazgeçip araçlara ayrı bir isim vermeyi kararlaştırır. Böylece Broadway efsanesinin doğuşu gerçekleşmiş olur. Elektrikli ve renkli camlar, merkezi kilit, alaşımlı jantlar gibi konforun da ön plana çıktığı Broadway'lerde 1.4 C2J kodlu motorlar kullanılarak ekonomik açıdan da kullanıcılara hitap etmesi sağlanır. 1991 yılında Renault 9 Spring, GTC modelinin yerine üretilmeye başlanır. Broadway'den daha uygun fiyata satılması hedeflenen Spring, donanım olarak haliyle modelin baz versiyonu olur. 6 yıl üretimi devam eden Spring Phase 3, Broadway'den piyasaya çıkmasıyla bantlara veda eder. Yıl 1993'ü gösterdiğinde Broadway'ler için yenilenme zamanı gelir. Donanım ve motor özellikleri aynı kalan ancak kasası değişen Broadway, daha sonra kullanıcılar arasında epey tutulur ve ikinci elde en çok talep gören model haline gelir. 1.6 litrelik C2L kodu ile Arjantin'de geliştirilen motorlara sahip Fairway'de aynı yıl piyasaya sürülür ve daha büyük motor, daha fazla güç isteyenlerin tercih olması hedeflenir. 1995 yılında Fairway'in çok iyi gitmeyen satışlarını arttırmak için bir makyajlama gerçekleştirilir ve Flash S'in sedan modeli olacak şekilde araç yeniden yapılandırılır ancak buna rağmen Broadway modeline olan talep hala yüksek olur. Daha güçlü motora ve daha donanımlı olmasına rağmen bir türlü hak ettiği yere yakalayamayan Renault 9 Fairway üretimi 1996 yılında sonlandırılır. Sadece 4 yıl gibi kısa bir süre üretilen model, ikinci el piyasasında da Broadway modelin gerisinde kalmaya devam eder. 1997 yılına gelindiğinde değişen tasarım çizgilerini yakalamak için daha kavisli hatlara sahip bir Renault 9 üretimi gerçekleştirilir ve bu modelin en büyük değişimi olarak karşımıza çıkar. Kısacası artık Renault 9 son çırpınışlarını gerçekleştirir. Böylece keskin çizgisinden vazgeçilen Broadway'lerde Renault 9 kısmı kaldırılarak Renault Broadway adıyla 3 yıl boyunca 3 farklı donanım seviyesinde üretilerek kullanıcılara sunulur. Ve son olarak teknolojik araçlarla yarışamayacak hale gelen Renault 9, her türlü makyaja rağmen 2000 yılında üretim bandına veda etmek zorunda kalır. Üretimin durdurulma kararı ilk başta ülkemizde tepkiye neden olsa da yerine gelen Renault sembol ile bir nebze yeri doldurulmaya çalışılır ve araç basit yapısıyla kısa sürede ülkemizde de tutulur.